Hey guys, I hope all of you are doing well. Today we're gonna focus on comparative and superlative adjectives. As you know, our first worksheet was based on comparative and superlative adjectives. But some of you have difficulty in understanding the differences between them. So, first of all, let's check how to use them. After that, let's focus on your first worksheet answers. Evet arkadaşlar, bugün comparative ve superlative sıfatlara odaklanacağız. Nasıl kullanıldığına bakacağız. Bazı arkadaşlarımız kullanırken karıştırmışlar. Ve bugün biraz daha açıklığa kavuşturacağız sizlerle. Önce nasıl kullanıldıklarını bir hatırlayalım. Aralarındaki farkı iyice anlayalım. Kurallarını verelim. Sonra da ilk çalışma kağıdınızın cevapları üzerinden giderek dersimizi bitirelim. Okay, comparative form. We use comparatives to compare two things or two people. İki şey veya iki kişiyi kıyaslamak için biz comparative adjectives kullanıyoruz. İngilizce'de bildiğiniz üzere. She is taller than her husband. Peki kurallar neydi? If you have one syllable adjectives, eğer tek heceli sıfatlarımız varsa, fast, faster, old, older, cold, colder. For example, Ankara is colder than İzmir. Gördüğünüz gibi ER takısı getiriyorduk. Peki arkadaşlar, if you have adjectives with two or more syllables, iki veya ikiden fazla hecemiz varsa nasıl kullanıyorduk bu sıfatları? Amazing, more amazing. Boring, more boring. For example, she is more beautiful than me. He is more handsome than his little brother. Okay, don't forget that. What are irregular adjectives? Peki, düzensiz sıfatlarımız neydi arkadaşlar? Good, better, bad, worse, little, less, much more. Hatırladığınız üzere. Peki superlative ve comparative arasındaki fark nedir? Superlatives are used, however, to show the difference between more than two things or more than two people. For example, Paris is the biggest city in France. We are comparing Paris to the whole group. Paris'i tüm grupla, Fransa'daki tüm şehirlerle kıyasladığımız için superlative form kullandık. Bir kişi veya nesneye ait oldukları grupla kıyaslarken de bu yapıyı kullanıyorduk arkadaşlar. Tabii ki bunların da kuralları vardı. For example, fast the fastest, old the oldest, good better the best, bad worse the worst, little less the least, much more the most. En son saydıklarım hatırladığınız üzere düzensiz olan sıfatlardı. Yine iki veya ikiden fazla hece olan sıfatlarda burada ne kullanıyorduk? More the most, more the most boring gibi arkadaşlar. The most yapısını kullanıyorduk. Şimdi ilk çalışma kağıdının cevapları üzerinden gidelim arkadaşlar. Okay. I think that my sister is more talented than I am. I'm comparing myself. Actually, I'm comparing my sister to myself. Kendimle kardeşimi kıyaslıyorum. What is the most important thing to do now? This is superlative form. Gördüğünüz gibi superlative form. Neden? Çünkü bir şeyi tüm grupla kıyaslıyorum. And don't forget to use then when you are talking about comparative adjectives. Because we are comparing two people or two things. İki şey veya iki kişiyi kıyasladığımız için arkadaşlar comparative formda lütfen than kullanmayı unutmayın. I am better student than my best friend. I'm comparing myself to my best friend. Kendimi en iyi arkadaşımla kıyasladığım ve düzensiz bir sıfat olduğu için better oldu arkadaşlar. The changing room on the second floor is bigger than this one. I'm comparing second floor to this one. I'm sure Eva is the prettiest girl in my class. My uncle is probably the worst driver in the world. I'm comparing my uncle to the whole world. Amcamı tüm dünyayla kıyaslıyorum. Bad, worst, the worst. Superlative form. I think that math is more difficult than English. I'm comparing math to English. Matematiği İngilizce ile kıyasladığım için ve ikiden fazla bir hecesi olduğu için bu sıfatımızın more difficult than English şeklinde kullandım.
Bakalım. Complete the table with comparative and superlative forms of the adjective. Sıfatların comparative ve superlative formlarını hatırlayalım. Nice, nicer, the nicest. Famous, more famous, the most famous. Far, further, the furthest. Bad, worse, the worst. Happy, happier, the happiest. Fat, fatter, the fattest. Okay, now complete the sentences using the comparative or superlative forms of the adjectives in brackets. Şimdi parantez içindeki sıfatlarımızı uygun cümlelere göre comparative ya da superlative formlarını kullanarak yazacağız. I'm younger than my brother. I'm comparing myself to my brother. Kendimi abimle kıyasladığım için comparative form kullandım. Young, younger than. Tom is the funniest. Be careful. I'm comparing Tom to the whole class. Tom'u tüm sınıfla kıyasladığım için superlative form kullandım. The funniest oldum. I'm taller than my best friend. My sister is the best student. I know. I'm comparing my sister to a whole group. Kız kardeşimi tüm bir grupla kıyaslıyorum ve bildiğim en iyi öğrenci olduğunu söylüyorum. Health is more important than money. I'm comparing health to money. Sağlığı parayla kıyaslıyorum ve sağlık tabii ki de paradan daha önemli diyorum. It depends actually. London is bigger than Paris. I'm comparing London to Paris. Okay, now let's focus on last exercise. For you to know better how to use adjectives and what are the opposite of these adjectives, very important. Evet arkadaşlar, sizler için sıfatları bilmek, nasıl kullanılması gerektiğini bilmek ve bunların zıt anlamları öğrenmek çok önemli. Şimdi şu son alıştırmalarımıza da bakıp dersimizi bitirelim. Read the pairs of sentences and write the opposite of the adjectives in italics. Underline adjectives. Alt çizili sıfatların zıt anlamlarını yerleştireceğiz. My cat is 2 years old. It isn't old. What is the opposite of old? Of course, young. His mother isn't always positive. She's sometimes negative. My friend eats a lot of chocolate, but she isn't fat. What is the opposite of fat? Of course, slim. This film isn't long. Short, of course, is the opposite of long. Her new book isn't interesting. Interesting, ilginç, at all. It's very boring. Boring is the opposite of interesting. You don't look ugly. What is the opposite of ugly? As you know, beautiful. Okay, now let's learn the meaning of these words from the box. Şimdi bu kutucuk içerisindeki sıfatların anlamlarını öğrenip yerleştirmeye çalışacağız. We are supposed to fill in the blanks with the right adjectives in the box. There is one extra word. Bir tane de ekstra kelimemiz var. Clever means smart. For example, he is very clever. He knows all the questions that his teacher asks. Yani öğretmenlerin tüm sorduğu soruları cevaplıyor. Çok akıllı biri. Eş anlamlısı da hatırladığınız gibi smart. Funny, we remember funny. Shy, for example, she is an introvert person. She never raises her hands in the class. Çok içine kapanık biri sınıfta hiç parmağını kaldırıp söz hakkı istemez. Utangaç. Sociable is the opposite of shy. Tolerant we know. Unkind is the opposite of kind. Rude, that means. Eş anlamlısı rude diyebiliriz. Yani kaba. Bald, we are talking about appearance. Bu da arkadaşlar dış görünüşten bahsederken kullandığımız bir sıfat. Tina is with blah blah blah. Sometimes she isn't always a nice person. Then that means she is a rude person. We have to use unkind. Hoş, kibar biri olmadığı için unkind kullanmalıyız. Stephen is very funny. His jokes are great. Eğer şakaları harikaysa ne gelir? Funny, tabii ki de komik. Sophie is very blah blah. She can answer all the questions our teachers ask. So that means she's smart, clever. Akıllı bir çocuk. Henry is a bit shy. That means introvert, içine kapanık, utangaç. He doesn't like going to the disco.
Laura is very sociable. She loves parties and meeting new people. That means she is sociable. Sosyal. Evet arkadaşlar, teşekkürler beni dinlediğiniz için. See you next week. Thanks for listening.